Merhabalar sevgili arkadaşlar. Reçin Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bundan böyle bu kanalda müziğin yanında sizlere dünyada gezdiğim, gördüğüm kültürel, turistik ve aynı zamanda arkeoloji tarzındaki yerleri, tarihi yerleri sizlere buradan görüntülü olarak aktarmak istiyorum. Ve bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ilk gideceğimiz yer Meksika. Ve Meksika'da ilk durağımız Chichén Itzá. Chichén Itzá, Mayaların 600 yıllarında, milattan sonra 600 yıllarında kurduğu muhteşem bir şehirdir. Evet, bu Chichén Itzá'da çok ünlü UNESCO'nun 7 harikası, dünyanın 7 harikasından birini ilan ettiği temple'dır. Dünyada iddialar var biliyorsunuz. Mayalar Türk müydü? Bu sorunun cevabını da bu çekimlerde alacaksınız. Evet, Mayalar ne zaman yaşadılar? Ne zaman yok edildiler? Kimler tarafından yok edildi? Bunları size tek tek anlatacağım. The number, remember, of three pieces. I'm going to multiply 73 times 5, and I'm going to find 365. Right here? 365 is... Evet, Chichén Itzá biliyorsunuz Mayaların başkentiydi ve inanılmaz bir tarih yaşandı orada. Wanneer de zon daarheen gaat, speelt deze kant, zeg maar. Dus het is niet dat ze tegen elkaar spelen tegelijkertijd, maar de eerste helft van de dag spelen die mensen, de tweede helft van de dag spelen die. Mümkün olduğunca bu tarihten size biraz anlatımlar yapacağım. Evet, Chichén Itzá milattan sonra 700. yıllarda kurulduğu tahmin ediliyor. Ve bu yıllarda bu temple'ın yapımına başlandığı, yani bulunan taşlardan yapılmış temple'ın ismi de Kukulkan Temple'ıdır. Kukulkan Temple'ı. Neden Kukulkan Temple'ı diyorlar? Bu temple'da her dört tarafında 91 basamak var. Ve yine bir düzlük var yukarıda. Onunla beraber 92. oluyor. Fakat 91 kere 4 çarpıldığında 364 gün yapıyor. Bir de düzlüğü sayıyorsanız 365 gün yapıyor. Ve burada yılların nasıl sayım yapıldığını, kaç gün olduğunu anlatıyor burada. Aynı zamanda güneşin doğuşundan batışına kadar temple'ın etrafına koyulan cisimlerle saatin de kaç olduğunu belirliyorlardı. Bu krallık döneminde, Mayaların bu krallık döneminde yine büyük bir oyun sahası var. Biz buna stadyum diyoruz bugün. O zaman şartlarında çok büyük bir oyun sahası yapılmış ve bu oyun sahasında
7'şer kişilik futbol timi oluyor. Evet, bu futbol timi kimlerden kurulu oluyor? Futbol diyorum çünkü ayakla ve kalçayla oynuyorlar bu futbolu, bu oyunu. El değdirmiyorlar. Bunu oynayan taraflar aslında mahkumlardan seçiliyor. Gönüllü mahkumlardan seçiliyor. Mahkumlar aslında o zamanın şartlarında ölümü tercih edebilecekler, kötü şartlarda yaşıyorlar mahkumlar. Hatta çok sayıda mahkumların kuyulara atılıyor. Hemen Temple'ın arkasında, orayı da gezdim, gördüm. Derin bir kuyu var. O kuyuların nasıl açıldığını da size ileriki programda anlatacağım. Çok sayıda yapılan araştırmalarda, son zamanlarda yapılan araştırmalarda çok sayıda insan cesedi çıkarılmış orada. Bu Mayaların ait kafaları kesilmiş cesetler çıkarılmış. Şimdi bu oyunu anlatacağım size. Mahkumlar tarafından 7'şer kişilik takım kuruluyor. Halk bu stadyuma çağrılıyor ve kral yerine alıyor. Bu oyun sabah güneş doğumuyla başlıyor. Evet, sabah güneşin doğumuyla başlıyor. Ve doğudan doğan bir güneşle. Daha sonra güneş batımına kadar oyun sürüyor. Ne zaman ara veriyorlar ve yer değişiyorlar derseniz size onu da söyleyeyim. Güneş tam tepede olduğu zaman 2 tane daire var sağda ve solda. O daireler sıfırlanıyor. Gölgeleri sıfırlanıyor. Gölgeler sıfırlanınca oyuna ara veriliyor. Biraz dinlenme oluyor ve dairelerin tekrar şekillenmesiyle, güneşin tekrar biraz yana kaymasıyla oyun tekrar başlıyor. Ta ki güneş batana kadar oynuyorlar. Yani bütün gün oyun oynuyorlar. Evet, kazanan tarafa ne veriyorlar? Şu gördüğünüz çemberler, yukarıda gördüğünüz çemberlerden topları ayak veya kalçalarıyla geçiriyorlar. Geçtiği zaman hanelerine gol olarak yazılıyor. İki taraf da kazanmak istiyor. Neden kazanmak istiyorlar? Kazanana hangi ödül veriliyor? Onu söyleyeyim. Evet, kazanana çok şaşıracaksınız şimdi. Kazanana ödül olarak baş kesme ödülü veriliyor kaptanlarına. Yani hangi takım kazanıyorsa o takımın kaptanının başı kesiliyor. Ve şimdi diyeceksiniz ki o zaman hangi takım kazanmak ister? Şunu da anlatayım ben size. Daha önceden de söylediğim gibi mahkumların yaşadığı şartlar çok korkunç olduğu için o zaman bir de şöyle bir inanç olduğu için onu anlatıyorum. Kazanan tarafın kaptanı öldürüldüğü zaman, başı kesildiği zaman hemen oyundan sonra kanlarının birçok can doğacağını, kanlarından birçok canın dünyaya geri geleceğini ve aynı zamanda kendisinin de tekrar dünyaya geri geleceğini düşünüyorlardı. Yani bu mahkum hayatını yaşamaktansa ben takımımı kazandırayım, başım kesilsin, hem benim kanımdan canlılar olsun, hem de ben bir daha dünyaya sıfırdan doğayım, bir daha böyle bir mahkum hayat yaşamayayım, güzel bir hayat yaşayayım düşünceleri vardı. Perfecta para ver, Evet, Mayalar milattan önce 600 yıllarında Meksika'nın Yucatan bölgesi, yani Meksika'nın güneyindeki olan o yarımadasında, Karibiklere uzanan o yarımadasında yaşam sürmeye başlamışlar. Evet, burası tamamen orman. Yani ben bile gidip gördüğümde şu anda bile giremeyecek şekilde yollar açılmasa inanın
girilecek şekilde değil yani. Giremezsiniz yani bu ormanlara. O kadar sık vahşi ormanlar. Evet, Mayalar en çıkış dönemleri, yükseliş dönemleri milattan sonra 300 yıllarında başlamış. 600'lü yıllarında zirve yapmıştır. Milattan sonra 600 yıllarında zirve yapmıştır. Neden? Çünkü bu Chichén Itzá şehrini yapılandırmışlardır ve tam ortasına, merkezine bu Kukulatan, Kukulkan aslında iki çeşit isim söylüyorlar. Kukulkan dedikleri temple'ı oturtmuşlardır. This is another pit. So they did exactly the same right on the other side. Another hole. Kukulkan ismi nereden geliyor? Kukulkan aslında iki başlı bir yılana taktıkları isimden geliyor. Şimdi size bunları da anlatacağım. Evet, Mayaları kimler yok etti veya Mayalar nasıl kayboldular? Evet, biliyorsunuz 1400'lü yılların sonlarında Christoph Columbus Amerika keşfedildikten sonra, bu kıta keşfedildikten sonra İspanya Krallığı birçok askerlerini gönderiyor buraya. Çünkü kıtanın, yerlilerin altınlarını, zenginliklerinden faydalanmak için. Mayalar çok aynı zamanda akıllı olmaların yanında çok da barbar oldukları için ve yine İspanyolların barbarlıkları bilinen bir şey Orta Çağ'da. Savaş başlıyor aralarında ve tabii ki İspanyollar o zaman tüfekleriyle, toplarıyla maalesef Maya ırkını yok etmeye başlıyorlar. Talan etmeye başlıyorlar ve Maya ırkı orman içlerine, diplerine kadar saklanıyorlar ve bu zamana kadar kendilerini korumuşlar. Fakat büyük bir bölümü, %95'e varan bir bölümü İspanyolları kabul etmiş ve şu anda Yucatan bölgesinde yaşayan Mayaların küçük bir bölümü hala kendi dillerini, Maya dillerini konuşuyorlar. Evet, ben ilk defa Mayaları ziyaret ettiğimiz zaman, sevgili rahmetli eşim Paula ile beraber ziyaret ettiğimiz zaman tabelalar görüyordum böyle orman içinde böyle ve bu tabelalarda Türkçe benzer ve Türkçe isimler görüyordum. Ben de o zamanla Paula'ya demiştim ki, ya dedim, biz buraya ilk geldiğimizi zannediyorduk Türk olarak dedim ama bizden önce Türkler gelmiş, baksana tabelalara dedim. Türk isimleri var dedim burada dedim. İşte yok küçük bir lokanta yok falan filan, Türk isimleri. Eerste team, in de middag, tweede team. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Herkes soruyor, Mayalar Türk müydü? Bilim adamlarının yapmış oldukları araştırmalar sonucunda Mayalarla Orta Asya'daki yaşayan kavimlerin genetiklerinin aynı olduğu kesinleşmiş. Yani özellikle Moğollar ve Türklerin genetikleri ve Mayaların genetikleri aynı olduğu için Türk boylarından geldikleri düşünülüyor. Bir de şuna bakarsanız neden de Türk de diyoruz? Çünkü isimler, Türkçe isimler, Türk isimleri var. Bazen de onlar köylerine gittiğimizde Mayaca konuştuklarında Paula ile birbirimize bakıyorduk. Türkçe mi konuştu bu böyle falan yapıyordum. Paula gülümsüyordu bana yine. Tabii ki diyor Türkçe konuşuyordu. Çünkü size örnek vereyim. Maya dilinde tuy, tüy demek. Kiniş, güneş demek.
Koça, büyük demek. Yaşıl, yeşil demek. Yaş, yaş aynısı. Bunun gibi o kadar çok kelimeler aynı ki ve özellikle de Kaan ismi çok popüler Mayalarda. Kaan, biz nasıl Kaan diyoruz? Cengiz Kağan, Oğuzhan. İşte bu Kaanlık herhalde hakikaten bunlara özgü bir şey. Mayalar Türk müydü? Evet, Mayalar Türktü. Sevgili arkadaşlar, sizlere Meksika'ya götürdüm. Chichén Itzá şehrinde Kukulkan Tapınağı'nı gösterdim. Bir dahaki programda yine renkli videolarım olacak. Yine Meksika'da sizi Cancun'a götüreceğim. Dünyanın en ünlü plajlarının olduğu yer ve en ünlü kulüplerin olduğu bir yere götüreceğim. Umarım videomuzu beğendiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen Reçin Dünyası YouTube kanalına üye olun ve lütfen bu videoyu sosyal medyada sevdiklerinizle paylaşın. Teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Wat is hier aan de hand? Het soort, dat is rode vlag. Ja. En de man dacht, laatste uur is echt lekker de zee in gaan. Ja. Nee, precies.